Herkese yeni günden merhaba. Saat 10'da çıkabildik ancak yola. Çünkü sabah sabah bir mallığım tuttu. Ya olur arada böyle şeyler ya. Sen ne kadar abartıyorsun böyle. Zinciri yağlarken yanlışlıkla tekerleği de yağladım. Dolayısıyla tehlikeli bir duruma dönüştü. Çıkartması pek kolay olmadı tekerlekten. %100 manasıyla çıktı diyemem. O yüzden biraz tedirgin de süreceğim. En azından bir 500 kilometre. Yolumuz da pek kısa değil bugün. Split'e gideceğiz. Oradan da Zadar'a geçeceğiz. Dubrovnik'e geçeceğiz oradan. Zadar'dayız zaten. Zadar'dayız. Dubrovnik'e gideceğiz. Artık bütün şeyler kaçtı, keyifler kaçtı. Kendine gel, bırakma, toparlan. Bırakma kendini. Split'e kadar otoyol kullanmayı tercih ettik. Bundan sonra da aslında otoyoldan gitsek 1 saat kazanabiliriz. Onun yerine sahilden böyle manzaralı yollardan gitmeyi tercih edeceğiz ve 1 saat uzayacak yolumuz. Burasıymış ha. Split çıkışından çıktık. Split'in içine doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Beni çok değişik. Böyle Şöyle. Kesmişler gibi duruyor. Aynen şöyle almışlar yarısını. Dondurma şeyini sıyırmış gibi. Aynen. Evet arkadaşlar, karşıda kenarda tepede bir kale gözüküyor. Kuvvetle muhtemeldir ki Split Kalesi. Başka ne kalesi olacak? Kamera açık mıydı? Şimdi açtım. Ha. Buranın etrafı dağlarla çevrili. Şehir direkt aşağıda kalıyor. Evet. Otoyolda böyle dağların üstünde gidiyor. Enteresan böyle. Bayağı yükseğe çıkıyorsunuz yollarda. Evet. Sonra paldır küldür aşağı şehre iniyorsunuz. yanarak. Split'in tarihi sokaklarındayız. Katedralin önündeyiz. Tadilatta katedral. Evet. Bu aralar her yerde tadilat herhalde, bir anlaşma yapılmış gibi. Roma'daki bazı yerler, çeşmeler falan da tadilattaydı. Burası şimdiki izlenim olarak şeyden daha iyi gibi. Zadar'dan kesinlikle daha iyi ilk etapta. Burada Game of Thrones'un çekildiği bir yerde vardı. Bunu oldukça iyi kullanıyorlar. Şekil A'daki gibi. Hem Game of Thrones mağazaları var, hem de çeşitli uygulamalar yapıyorlar. Geçelim mi? Kalenin içinde dolaşıyoruz. Dar yollarından, sokaklarından geçiyoruz. Game of Thrones'u kullanıyorlar burada dediğim. Şöyle mağazalar yapmışlar. Winter is coming tişörtleri satıyorlar. Winter is coming. Aynı dükkanda Modric forması falan satılıyor. Öyle kafalar. Alakasız. Öyle kafalar karışık. Şimdi Meydana doğru yürüyoruz. ne meydana? İnsan meydanı. İnsan People's Square yazıyordu. Hazır burada bir meydana gelmişken enteresan bir bilgi paylaşalım. Doğruluğu teyide muhtaç olsa da. Ve çocukken de hatırladığım kravatın Hırvatların bulduğu işte. Hırvat ve kravat kelimesinin benzerliğinde aslında ondan olduğunu, kravatın Hırvatlar tarafından bulunduğuna dair bir şey duymuştum. Hatta gerekçesi olarak da burası mesela çok inandırıcı gelmemişti bana. İşte savaşlarda soğuk mevsimlerinde işte sümüğü akan askerler temizleyebilsin diye boynunda sürekli taşıyabileceği bir çeşit mendil gibi düşünülerek yapılmış ilk olarak diye duymuştum.
Bunu işte doğru sanılan yanlışlar listemde duruyordu beynimde benim çocukken duyduğum şeyler arasında. Ama şimdi burada dolaşırken işte Trosya ismi Hırvatistan yazarken işte İ harfini kravat şeklinde yapıldığını gördüm. İşte Hırvat bayrağının temasında, renklerinde kravat şeklinde magnetler gördüm. Bu bilgi şimdi doğru mu? Olabilir. Olma ihtimali yükseldi. Olma ihtimali gözümde yükseldi. Bilen, bu konuda bilgisi olan varsa yorumlara yazıp bizi aydınlatırsa seviniriz. Biz de sonra bir ara bakarız. Ne kadar doğru, ne kadar gerçek. Kesinlikle Split Zadar'dan daha iyi. Evet, burada kalsak daha iyiymiş. Aynen. Zadar'da hiçbir şey yok. Denize açalım. Güzel, denize bakıyor. Evet, şuradan çıkalım gidelim. Evet. Aşırı hızlandırılmış Split turumuzun sonuna geldik. Görebileceğimiz düzeyde göreceklerimizi gördük zaten. Muhtemelen daha görmeye değer şeyleri vardır ama biz geçerken uğradık, bir arkadaşa bakıp çıktık. Daha yolumuz uzun. Gençliğimiz var. Affedersiniz, götüm de acıyor. Akif'in poposu şey oldu. Çürüdü. Çürür. Gerçekten çürüdü. Oturmaktan. Motor üstünde kıpırdamadan oturmaktan çürüdü. Minder altına bir tane. Karşımızı da göstereyim madem. İçimiz açılsın. İçmemiz açılsın. Sonuç olarak Split'ten veda ediyoruz. Bir sonraki durağımız Dubrovnik. Görüşürüz. Split'ten ayrılıyoruz arkadaşlar. Otoparka girmiştik, orada şehir otoparkı gibi bir şey. Bu ücret sırasına girdik. Bir iki kaynak yaptık. Meğerse motosikletlerin ücret ödemesi gerekmiyormuş. Yani kaynak yapmamız ayıp olmadı aslında böylece. Şimdi Dubrovnik'e doğru devam ediyoruz. Şimdi çıktık Split'in içinden. Dubrovnik'e doğru gidiyoruz. Sağ tarafımız deniz. 4 saatlik yolumuzun manzarası bu arkadaşlar. Adriyatik Denizi'nin doğu kıyısından güneye doğru gidiyoruz. Eflefi. Evet. Denize girenler bayağı var yalnız. Evet. Solda güneş yükseliyor güneye giderken. Dibi taşlık böyle. Evet, taşlık, bayağı taşlık. Benim narin ayacıklarım burada ayakkabısız basamaz. Çürür sonra. Çürür götüm gibi. Nasıl bir şey o? Çok ilginç. Kameraya yansımıyordur ama su böyle karışmıyormuş gibi bir çizgi vardı denizde. Popo dinlendirme molası verdik. Dinlendirdik. 2-3 şeker attık ağzımızdan. Ağzımızı tatlandırdık. Suyumuzu içtik. Sular tabii motorun içinde şey oluyor. Bayağı bir oluyor. Şimdi de yola devam edeceğiz. Evet. Buradan sağdan ayrılsaydık Bosna Hersek tarafına giriyor olacaktık. Şimdi devam edeceğimiz için Hırvatistan'dan devam ediyoruz. Yani Hırvatistan böyle bütün kıyıları almış, Bosna içeride kalmış gibi bir harita var. Sadece bir yerde denize açılıyor gibi gözükse de Bosna, orada da hemen ucunda, hemen yanı başında bir ada parçası var. O ada parçası yine Hırvatistan'a ait. Hatta şimdi bizim gideceğimiz yol belki de o adaya geçip
Adanın öbür tarafından tekrar ana karaya dönecek şekilde olacak ki sınır kapısı geçmeden devam edebilelim. Yol tarifimiz öyle gösteriyor olabilir. İleride göreceğiz birazdan. Şu aşağıda da tren yolu var sağda. Evet. Buralar bir değişikmiş. Çeltik mi bunlar? Ne acaba? Çok değişik. Sol taraf Bosna tarafları. Biz şimdi köprüden geçiyoruz. Sıcaklık 29.2. 2400 metrelik bir köprü. Karşıdaki ada Hırvatistan'a bağlı. Şu an o yüzden sınır kapısından geçmedik. Burayı dolaşacağız. Adadan tekrar ana karaya dönüp tekrar Hırvatistan ana karasından devam ediyor olacağız. Adriyatik Denizi'nin üstünden geçiyoruz şu anda. Haritadan bilenler biliyordur da bilmeyenler şöyle bir bakarsa küçücük bir yer, böyle Bosna'nın denize açıldığı yer. Onun karşısındaki ada parçasındayız şu anda. Bir saat uzadığına bence değdi yol. Bence de. Otoban insanın canı sıkılıyor. Otoban her yerde aynı. Dünyanın her yerinde aynı yani. Sıkıcı, hızlı gidilen, etrafına bakmadan gidilen sıkıcı yollar. Burada böyle şu an mesela kamyonun arkasına takıldık, tıngır mıngır gidiyoruz. Sağa sola bakıyormuştuk. Deniz manzarası var, göl manzarası var, orman, dağ, taş. Dağ, taş, köprü. Bu yolu otoyol kullanmadan büyük oranını geldiğimiz için yakıt aldıktan sonraki 226 kilometre oldu. Yakıt ortalamamız 3,5 litre. BC750'nin verimlilik potansiyelini göstermiş olmak istedim size yeri gelmişken burada. Tekrar denizin üstünden geri geçiyoruz. Tünelin içinden doğru çıktık. Buradan başka bir tünelden tekrar yola bağlanacağız. Bosna'yı solumuzda bırakarak geçmiş olduk böylece. Hı. Adalar. Bayağı bir adam var. İrili ufaklı. Böyle hani büyük olanlar da var. O yüzden şey gibi duruyor. Bazıları ana kara, birbirine iki yakın ana kara parçası varmış gibi duruyor. Adaların adaları, bazıları da küçücük olduğu için. Değişik bir yer, güzel. Evet. Yine güzel bir köprüden geçiyoruz. Altımızda tur gemileri var. Solumuz deniz, sağımız deniz. Yolu kesinlikle bir saat uzattığımızda değdi. Dubrovnik'ten herkese selamlar. Şu an otelimizin önündeyiz. Şu sol taraftaki otelimiz. Akif kaskını giyecek. Aşağıya çarşıya gidiyor. Old Town diye eski çarşısı varmış. Oraya gideceğiz. O nedenle bir de sıcak olduğu için sadece kaskları taktık. Her ne kadar çok iyi bir durum olmasa da. Ceket, ayakkabı falan giymedik. Pantolon falan. Hava da bu şekilde. Şimdi yemeğe gideceğiz ve biraz da çarşısını dolaşacağız. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, Game of Thrones'a da konu olmuş. Bir kere daha orada ününe ün katmış. Dubrovnik Kalesi'nin karşısındayız. Aynı zamanda Dubrovnik Kalesi de karşınızda. Old Town'a doğru, yani eski şehrin içine doğru yürüyoruz. Merdivenlerden aşağı doğru. Akif yoruldu, bugün çok yoruldu. Yani her ne kadar deniz manzarasıyla içim açılsa da artık Sıcak. vücudumun
bazı bölgeleri isyan ediyor. Üstelik baş isyancı şu an popom. Kendisine birkaç yancı da buldu. Omuzlarım, boynum falan. Onlar da popomu desteklemeye başladılar. Bu şekilde devam ederse vücudu onlar ele geçirecekler. O yüzden biraz dinlenmeye de ihtiyacım var. Ne yalan söyleyeyim. Neyse. Durum böyle. Çarşının içinde devam ederiz. Kalenin tepesine çıkmak 35 euroymuş. 35 euro vermem yani. Bu dediğin yer bak 7.30'a kadar. Evet, şurası 7.30'a kadar. 7.30'da kapanıyor. Evet, ne hissediyorsunuz? Güzelmiş. Lady Merve. Güzelmiş ya. Orası şirin bir yere benziyor. Sevimli geldi ama çok kalabalık. Evet. Yani buraya da denk gelmesek Hırvatistan gözümüzde hiç. Aynen ya. Ay biz çok kötü yerinden başlamışlar. Zadar. Zadar yerin dibine girsin. Hiç gerek yok. Gerçekten kötü bile değildi. Çok kötü. Ben Kürşat'a selam olsun. İyi yedik. Güzel yedik. Lezzetliydi. Normal düz hamburger yedik. O yüzden Evet. çekme gereği duymadık yani. Evet, düz hamburger yedik. 2 içecek, 2 hamburger 51 euro. Üf. Dubrovnik pahalı arkadaşlar. Evet. Ona göre ayağınızı denk alın. Geldik siz ona göre gelin. Turist yoğunluğu arttığı için ister istemez burada da fiyatlar yukarıya çıkmış. Sonuçta bu gelen insanlar bir şeyler yiyecek. Yani bir de zaten alan kısıtlı, çok alan yok öyle. Mecbur burada yiyecek, yani gidecek yiyecek başka yeri yok, alternatif yok. O nedenle bu parayı ödemek zorunda deyip ona göre fiyatları yükseltmişler yani. Yani alternatif olarak şeyler de yapılabiliyor şimdi. İşte apartlarda, şunlarda, bunlarda kalırsanız yine işte mutfakları vesairesi olduğu için marketlerden bir şey alıp daha ekonomik bu işleri çözebilirsiniz. Hani gözünüzü korkutmasın, onu demeye çalışıyorum sadece. Cesaretinizi kırmak istemiyorum. Daha ekonomik metotlarla mutlaka tatile çıkabilirsiniz. Hele ki Türkiye'de zaten tatile çıkıyorsanız buralarda hayli hayli gelirsiniz. Bir şeylerden kısarak, işte ya yemekten kısarak, ya otelden kısarak, bir şeylerden kısarak gelebilirsiniz. Sadece sizi teşvik etmeye çalışıyorum. Farklı yerler görmek gerçekten insana çok iyi geliyor. İşte şöyle bir caddede, sokakta geziyorsunuz. İnsanlar farklı bir kültürde. Dünyanın her bir yanından insanlar geliyor. Dil korkusu varsa da çok basit bir şey var. Para. Para her dili konuşuyor arkadaşlar. Parmağınıza gösteriyorsunuz. Yapıyorsunuz. Parayı veriyorsunuz. Alıp gidiyorsunuz. Bu kadar basit. Dilden yana da endişe etmeyin yani. Her şey çözülüyor. Translate'liler var artık ya. Zorla da translate'e yazın, çevirsin. Söyleyin, gösterin. Size yardımcı olurlar yani. İlla Zor ki. bir şey değil. Yıl olmuş 2024. İlla ki. Bakın mesela şimdi yürürken karşımıza şöyle bir şey çıktı. Orada açık galiba, girilebiliyor. Bir girelim bakalım hadi. Diğer kentlerden farklı olarak henüz sokak sanatçısına denk gelmedik. Evet ve satıcılara denk gelmedik. Satıcı da yok. Nerede bu Hintliler? Burası pahalı gelmiş herhalde. Evet. Yoklar. Yani- Bizde heykel var bir tane, onu söyleyeyim. Şu heykelin o burun ve el kısmı, diz kısımlarını tutup şey yapıyorlar. İşte dilekte, duada bulunuyorlar işte gerçekleşmesi amacıyla. O nedenle tuttukları yerler bile hep açık renk kalıyor. Burası rektörlük sarayıymış. Ben de bir çekeyim. King's Landing'de heyecanlar nasıl, duygular nasıl hanım? Nerede? King's Landing. Dın dın dırırın dın. Çok heyecanlı. Winter is coming. Winter is coming. Daha gelmedi Winter is coming. Bir bakıyorsunuz karşınızda deniz.
Bizim cüce şuradan mı top atışı yaptıydı? İşte dediğimiz gibi şu kalenin üstündeki sokaklarda yürümek 35 euro arkadaşlar. Değer mi? Değer mi? Bence değmez. Ama şöyle bir şey vardı. Şimdi hani yiğidi öldür, hakkını yeme demişler. Kalenin girişinde hemen şey yazıyordu. Dubrovnik City Pass 35 euro yazıyordu. O City Pass'le kaleye giriliyor anladığım kadarıyla. Kalenin dışında işte diğer birkaç tane müzeye falan da giriliyor. Bizdeki müze kart mantığı burada 35 euro. Yani değer mi 35 euroya kalan yerleri de gezmek? O zaman Değebilir. değebilir. Ama tabii ki zamanınız olması lazım. Bizim çok zamanımız olmadığı için. Bizim mesela gezme tarzımız şehrin sokaklarını, şehrin yaşantısına dahil olmaya çalışmak. Yaşanmışlıkları da tabii ki ilgimizi çekiyor. Ama hani müze gibi kapalı duvarlar altına alınmış olanlar daha az ilgimizi çekiyor. Ne yalan söyleyeyim. Şu karşıda teleferik var bu arada. Gördün mü? Gördün dedim ya teleferikle çıkalım yukarıya diye. Şu tepeye çıkıyor teleferik. O zaman kale içinden devam edelim. Bu meydana ulaşmak için şöyle bir merdiven çıkmanız gerekiyor. Efor sarf etmeye devam ediyoruz. Duydunuz zilin sesini. Bu demek oluyor ki bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Biz bittik ve yorulduk artık. Dinlenmek için odamıza Evet. gitmeyi düşünüyoruz. Akşam ezanı da okunmuşken yavaş yavaş evlerimize doğru. Kalabalık da çok kalabalık. O da yoruyor bir yandan. Yol da yordu zaten. Evet. Bir de göreceğimizi de gördük. Dediğimiz gibi konar göçer gezi bu. Şu ana kadar bu bölümde ne yaptık? Bu bölümde Nereden yola çıktık biz? Sabah Zadar'dan yola çıktık. Split'e geçtik. Böyle kademe kademe ilerledi. Yani Zadar çok kötü. Split bir üstü. Şu an Dubrovnik daha bir üstü oldu. Hani üçü arasında gelinebilir, hani birinden birine gelmek istiyorum. Hangisine geleyim derseniz kesinlikle Dubrovnik olur yani. Açık ara farkına. Buraya gelip gidebilirsiniz. Diğer yerlerini görmenize bile gerek yok yani. Evet, bu süreçte işte o iki kenti kısa gösterdik. Yoldan kısa kesitler sunduk size. Deniz manzaralı bir yoldan geldik gün Yani boyunca. bir saat uzattık yolu ve buna değdiğini düşünüyoruz. Kısacası bu hafta bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta neredeyiz? Önümüzdeki hafta Budva'dayız. Budva ve Kotor'da olacağız. Muhtemelen orayı birleştirir tek bölüm yaparız. Orada Logen National Park denen çok güzel bir yol var. Motosikletliler için ilgi çekici olacağını düşündüğüm bir yol var. Dağın tepesine kadar çıkacağız. Güzel olacak. Budva'da 2 gece konaklayacağız. Kotor'a günübirlik gidip geleceğiz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Oralardan görüşürüz. Kendinize iyi bakın, bizde kalın. Hala abone olmayan izleyicilerimiz varsa rica ediyoruz. Abone olarak bizi desteklemeyi lütfen unutmayın. Please. Hoşça kalın. Haftaya görüşürüz. Görüşürüz. İngilizce.